İngiltere'nin grevlerle dolu zengin tarihine bakarak işçilerin haklarını savunma ve güçlerini bir araya getirme konusundaki kararlılıkları takdire şayan. Burada geçen yıl farklı sektörlerde başlayan grev dalgası, yetersiz maaş zammı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmaması nedeniyle devam ediyor. Eğer Londra'ya turistik amaçla geliyorsan, gelmeden önce TfL ve National Rail sitelerinden grev var mı yok mu diye kontrol etmende fayda var. Böylece havaalanından şehir merkezine ulaşımını ve programını revize edebilirsin. Açıklamalarda faydalanabileceğin linkleri paylaşacağım. Peki ama demiryolu işçileri neden grevde? Sendikalar enflasyona rağmen çalışanların maaşlarında herhangi bir ücret artışı yapılmadığını söylüyor. Bir yandan da özellikle pandemi döneminde demiryolu endüstrisi finansmanında koca bir açık oluştuğu için maliyetleri azaltmak adına işten çıkarmalar yaşandı. Bu durum azalmış olsa da hala devam ediyor. İşte bu yüzden çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi için greve gidiyorlar. Sendikalar ne işe yarıyor? Bir sendika, işçilerin işverenlerle pazarlık yapmasına yardımcı olan bir tür örgüt. Onlar çalışanların daha yüksek ücret veya daha iyi çalışma koşulları talep etmelerine yardım ediyorlar. Aynı zamanda iş yerinde yaşadıkları sorunları da temsil ediyorlar. Eğer pazarlıklar sonuç vermezse sendika üyeleri grev gibi eylemleri destekleyebiliyor. Birleşik Krallık'ta diğer ülkelerde olduğu gibi bazı kurallar var. Şu anda herkes grev yapma hakkına sahip değil mesela. Polis memurları grev yapamazlar. Hemşireler greve katılabilirler, tabii ki hastaların sağlığını etkilememek koşuluyla. Grev yapmak isteyen işçiler, işverene en az 14 gün önceden bildirimde bulunmalı. Grev süreci boyunca işçiler işten çıkarılamaz. Bu resmi bir kural. İngiltere'de endüstriyel grev sürecinin ilk 12 haftasında işten çıkarma olmaz. Ancak işveren anlaşmazlığı çözmek için çaba göstermişse 12 haftanın sonunda işçileri işten çıkarabilir. Hiç kimse greve katılmaya zorlanamaz, grev yapmak istemeyenler çalışmaya devam edebilir. Grevler tarih boyunca Birleşik Krallığın sosyal ve ekonomik geçmişinde önemli bir rol oynadı. Tarihteki ilk büyük grev olaylarından biri 19. yüzyılın başında meydana gelen Luddite ayaklanmalarıydı. Tekstil endüstrisindeki teknolojik ilerlemelere karşı çıkan işçiler dokuma makinelerini yok ederek protesto ettiler. Bu dönemde işçilerin haklarına yönelik farkındalık artmaya başladı. Daha sonra 1834'te yaşanan Tolpuddle Martyrs olayı 6 tarım işçisinin düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümet tarafından suçlu bulunup Avustralya'ya sürgün edilmesine yol açtı. Bu trajik olay işçi hakları mücadelesinin önemli bir adımıydı. Belki de en çok hatırlanan grevlerden biri 1926 genel greviydi. Maden işçilerinin ücret düşüşünü ve çalışma koşullarının kötüleşmesine tepki olarak başlamıştı. İşçi sınıfının birlik ve dayanıklılık ruhunu gösteren bu dönemde ülke genelinde hastaneler, okullar ve toplu taşıma alanları etkilenmişti. Sonraki yıllarda da grevlerin gölgesi ülkeyi sardı. 1978-79 kış grevleri, sendikaların maaş artışları ve iş güvencesi talepleriyle düzenlediği geniş çaplı grevlerdi. Ülkenin pek çok kesimi bu grevlerin etkisi altında kalmıştı. Aynı şekilde 1984-85 maden işçileri grevi de hafızalardan silinmeyen bir olaydı. Margaret Thatcher hükümetinin maden işçilerinin sayısını azaltma planlarına karşı başlatılan uzun süreli grevler sendikaların gücünü sınadı ve ülkeyi derinden etkiledi. Grevler işçi hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek için önemli bir araç olarak kullanılırken aynı zamanda bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebiliyor. Sosyal adalet, eşitlik mücadelesi, toplumsal farkındalık, işçi birliğini güçlendirme gibi konulara katkı sağlarken bir yandan da ekonomik kayıplara ve maliyetlere yol açabiliyor. Özellikle toplu taşıma, sağlık ve eğitim gibi kritik sektörlerde gerçekleştirilen grevler, hizmetlerin aksamasına ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye neden olabiliyor. Grevler, işverenler ve işçiler arasındaki ilişkilerde gerginliklere neden olabiliyor ve uzun süreli anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Sonuç olarak grevler hem işçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi için etkili bir araç olarak görülmekte hem de bazı olumsuz sonuçları doğurabilmekte.
Önemli olan tarafların diyalog ve müzakere yoluyla anlaşmaya varması ve toplumun daha adil bir şekilde işleyen bir düzene doğru ilerlemesi. Grev dönemlerinde halkın hassas bir süreçte yer aldığını ve dikkatli davranması gerektiğini unutmamak önemli. Halk olarak grev yapan işçilerin taleplerini ve neden grev yaptıklarını anlamak ve empati göstermek son derece önemli. Dünyanın neresinde olursak olalım, sağlıklı ve adil çalışma koşullarında bir arada yaşayacağımız günler görelim. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!